Amerika ittifak oluştu diyor, denge bozuldu demeye getiriyor. Evet, Ama ben asıl şeyi merak ediyorum. Yunus, bu tartışma Amerika'da gündeme gelip konuşulursa demokratlara mı yarar, cumhuriyetçilere mi yarar? Yani açıklaması, cevap vermesi direkt şuna mı yarar, buna mı yarar diye zor. Ancak söylemlere bakıldığında Donald Trump'ın bahsettiği senaryoya daha yakın. Yani ben gelmeden bile bunlar 3. Dünya Savaşı'na sokacak bizi. Ben savaşları bitireceğim. Ben varken dünyada barış vardı ki tabii bu yani sorgulanabilir ne kadar barış var dünyada Trump varken ama şöyle de bir şey söylenebilir. Şunu diyor. Orta Doğu kaynıyor. Avrupa kaynıyor. Dünya patlama noktasında diyor. Trump'ın söylemi bu. Diyor ki ben gelince bu liderlerin hepsi benden korkuyor, benden çekiniyor, bana saygı duyuyorlar. Kamala ve Biden'a saygı duymuyorlar. Hatta diyor ki Putin bana bir kere dostum demişti. Ben de onun dostuyum. Ben Rusya'yı seviyorum. Benimle anlaşır diyor. Yani böyle bir bakış açısı var Trump'ın. Kim Jong-un'u ziyaret edebilmiştim. Tek ziyaret edebilen başkan bendim. O da beni seviyor. Biz birbirimize saygı duyuyoruz. Seviyoruz birbirimizi. Yani çok yüzeysel bir anlatım yapıyor. Neden savaşları engelleyeceğine dair. Ama doğru mu şu? Benim dönemimde, tek benim dönemimde Putin hiçbir yeri işgal etmedi diyor. O Bush döneminde etti. Obama döneminde etti. Biden döneminde etti. Bir tek Trump döneminde Putin hiçbir yeri işgal etmedi. O doğru mesela. Orada hakkını verelim. O konuda haklı. Şimdi Yunus, Chicago'lular soykırımcı Joe diye protesto gösterisi vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti Ulusal Kongresi basıldı ve kongrenin yapıldığı Chicago kenti Filistin yanlısı protesto gösterilerine sahne olurken on binlerce kişi bir araya geldi ve İsrail'le onun destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösterdi. Şimdi o tepkiler sokaklardan var. Bir kamuoyu baskısı geliyor ama tansiyon da zaman zaman bu kongre binasının salonun çevresinde yüksekti. Güvenlik bariyerlerini aşmaya çalıştılar, eylem yaptılar. İşte İsrail'i silahlandırmayı bırakın yazan dev pankartlar açtılar ama bunların da bir karşılığı yok. Bunlara yani şimdi buradan çıkacak sonuca bakacak olursak Biden hedef gösteriliyor ve Biden'a mı mal edilecek? Ama Trump da ben gelirsem ben de devam ettireceğim diyor İsrail'e desteği. Şunu söylemek ne kadar iddialı bir söylem olur bilmiyorum ama Amerikan başkanı kim olursa olsun 7 Ekim'den sonra İsrail buna girişseydi öyle ya da böyle destek verecekti. Bu destek bundan biraz daha az olurdu, biraz daha fazla olurdu. Katliam sonucunda ölenlerin sayısı belki 40 bin olmazdı, daha az olurdu, daha fazla olurdu ama Amerikan devletinin politikası olarak İsrail'in arkasında durmak zorunda olurdu. Şimdi bu söylediğim Biden'ı hiçbir şekilde beyaza çıkarmıyor, temize çekmiyor. Biden'ın verdiği kararları sanki o vermemiş gibi göstermeye çalışmıyor. Ama bir ilk önce onu anlayıp kenara koyuyoruz. Onun dışında senin sorduğun soruya gelince Göksu, mesela Biden gitti, Ocak ayında biri geldi diyelim. Ateşkes görüşmesi çöktü. 20 Ocak 2025'e kadar Gazze'de hala katliam devam etti. Bu noktada yeni başkan geldiğinde diyelim Trump ya da Kamala Harris, bunlar da aynı şekilde soykırımcı olarak suçlanacak. Çünkü onlar da o soykırımı devam ettiren, desteği devam ettiren başkanlar olacak. Ki Trump özellikle şu son birkaç aydır vitesi 4'e 5'e değil 6'ya 7'ye çekti. Yani bu noktada ben daha fazla destekleyeceğim. Biden İsrail'i arkasından bıçakladı. Onlara destek vermiyor. Kamala Harris İsrail'den nefret ediyor. Yahudilerden nefret ediyor. Siz beni seçin. Beni seçmezseniz kutsal topraklarınızdan çıkarılacaksınız diyor. Tırnak içinde. Kutsal topraklarınızdan çıkarılacaksınız. Ben kurtaracağım İsrail'i diye her gördüğü mikrofona konuşuyor. Bu noktada Gazze özelinde Gazze'lileri kurtarabilecek bir Amerikan başkanı ya da başkan adayı şu noktada yok. Olması da pek mümkün görünmüyor bu sistem içerisinde. Yunus, o sandık oyunu olabilir mi Trump'ın yaptığı?
Onun için de şuna bakmak lazım. Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden kendisi. Golan Tepelerini İsrail toprağı ilan eden kendisi. Daha sonra Batı Şeria'daki işgalcilerin yerleşimlerini hayır bunlar yasal yerleşimlerdir diyen Trump'ın yönetimi. Ve bir de şimdi şunu söylüyor, diyor ki ya İsrail toprak olarak küçücük bir kara parçası haritada, daha fazla toprak almanın bir yolu yok mu İsrail için diyerek de Batı Şeria'ya göz kırpıyor. Yani önümüzdeki dönemde Trump seçilirse belki de Batı Şeria İsrail toprağıdır diye resmen tanıyacak. Yunus, bir bağış Bu da bir yapan, olasılık. Trump'a bağış yapan bir kişi zaten bunu ondan rica ederek bağış yapıyor galiba, değil mi? Miriam Adelson, kendisi dünyanın en zengin Yahudi kadını olarak gösteriliyor, öyle tahmin ediliyor. Amerika'nın da en zengin 50 kişisinden biri. Bu kişinin toplantısına katıldı geçen hafta Trump. İsrail bayrakları önünde konuştu Trump yine Amerika'da. Ve bu kişinin istediği Batı Şeria'nın İsrail toprağı olması resmen. Ve bu kişi 2020'de 100 milyon dolara yakın para ödemişti. Trump'ın kampanyasına yine o civarda bir para vermesi bekleniyor. Yani 2015 yılında şöyle demişti Trump, Yahudi izleyicilerin karşısında. Siz beni sevmiyorsunuz çünkü beni satın alamazsınız. Beni satın alamadığınız için de bana oy vermeyeceksiniz diyen adam 9 yıl sonra ne diyelim siyaseti çok iyi öğrenmiş diyelim ki bu toplantılarda bu cümleleri kuruyor. Peki, Yani şimdi bakın, bu çok çarpıcı bir örnek. Şimdi adam para veriyor, kadın. Büyük bir para, istediği politikaları izlettiriyor. Ve bunu da biz dünyada demokrasinin beşiği diye dünyaya sunuyoruz. Orası demokrat, demokrasi var orada. Biz sunmuyoruz. Birileri sunuyor. Hayır, birileri sunuyor ve diğer Amerika'nın hedefindeki ülkeleri de diktatörler yönetiyor diye Böyle lanse ediyorlar. lanse ediliyor. Biz de yani Batı bir demokrasi kavramı belirlemiş. Ona Amerika'nın her dediğini yaparsan demokrasi var sende, itiraz edersen sende demokrasi yok. Yani bu seçimler sürecinde hani derler ya Amerikan seçimleri para kazanır diye. Yani bırakın Gazze'den bilmiyorum çıkmayı, yani. parayla Batı Şeria'ya girin Evet, diyor yani. yani o da işler acısı bir durum yani. Yalnız Parasını ödüyor sonuçta. Parasını ödüyor. Evet. Evet. Yunus, bu tepkiler anketlere bakalım bir o sırada. Tepkileri bir ilaveniz alayım. Anketleri de birleştirerek devam etmek istiyorum. daha iyi de olur. Amerikan seçimlerinde ilginç gelişmeler yaşanıyor deniyor. Yunus, bu tepkiler gene lokal tek yerde mi, yoksa ülke genelinde böyle muhtelif de olsa böyle tepkiler halen devam ediyor mu? Şimdi Chicago'da olmasının sebebi dün itibariyle Demokrat Parti kurultayının başlamış olması. Perşembe akşamı konuşma yapacak Kamala Harris ve adaylığı resmen kabul edip teşekkür konuşması yapacak. Ondan dolayı Chicago'da şu an bu gösteriler var. Ama şu konuştuğumuz an itibariyle ülkenin dört bir yanında protesto var mı? Yok. Onları geçtiğimiz aylarda yaşamıştık. Ki hatta Coşkun Hocam çok iyi bilir, biz gece programlarında çok konuşurduk bunları. Bana göre de en çok protestoların yapıldığı, en çok bu sokaklarda isyan edilen yer de Amerika. Amerikan gençliği bunu gerçekten çok iyi de takip etti. Ama her protestodan sonra Beyaz Saray çıkıp şunu söylüyordu. Biz anketlere göre, biz sokakta söylenene göre politikamızı belirlemeyiz. Biz ulusal güvenlik çıkarlarımıza göre belirleriz deyip zaten elinin tersiyle bir kenara itmişti. Ondan dolayı bunların maalesef hemen hemen hiçbir etkisi olmadı 10,5 aydır. Yunus, bu rakamlar konusunda binler mi, 10 binler mi? Şimdi farklı farklı. Ben onu başka bir amaç için soruyorum. Sende var mı kaç kişi olduğuna kaba bir rakam? Binler diye Binler? ifade ediliyor. Anladım. Çok daha büyük bekleniyordu bu arada İsmet Özçelik. Yani çok çok daha büyük bir protesto bekleniyordu orada. Ama dediğim gibi işin sıcaklığı da var tabii. Yani evet, hala katliam var. Hala çocuklar, kadınlar, bebekler öldürülüyor ama 10,5 ay geçti. Evet. Ondan dolayı o sıcaklık da biraz doğal olarak azalmış durumda ve Nisan-Mayıs aylarında ne olduğunu unutmayalım. Biraz önce hani İsmet Özçelik demokrasiden bahsediyordu. İfade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, protesto özgürlüğü. 3100'den fazla Amerikalı öğrenciyi, profesörü, akademisyeni, vatandaşı döve döve
dinlenip dövdüler. Haftalarca dövdüler o insanları. Hemen hepsini canlı yayınlamıştık CNN'de. Döve döve Olsaydı susturdular. kıyameti koparırlardı. Amerikan Büyükelçiliği açıklama yapardı. Endişe duyuyoruz diye endişe açıklama duyuyoruz gelirdi. diye açıklama gelirdi. Amerikan televizyon kanalları hemen naklen yayına geçer. Evet. Yunus peki Ben hatırlıyorum bir üniversite protestosunda Türkiye'ye parmak gösterdiklerini ben Tabii, buradaydım. Evet. Bildiriye Ben hatırlıyorum. Yunus peki o baskı bana göre bir yerlerde saklıdır. Bunun tekrar bir şekilde harlama şartı imkanı var mı? Şöyle bir tez atılmıştı ortaya. Bilmiyorum gerçekleşir mi? Bakalım göreceğiz. Yani Trump başkan olsaydı bu soykırım sırasında, katliam sırasında Trump'ın zaten her yaptığını daha çok eleştiren, her adımını daha didik didik irdeleyen bir medya var, bir kongre var. Acaba Trump olsaydı daha sert girişirler miydi Trump'ın politikalarına diye bir tez atılmıştı mesela ortaya. Belki böyle bir şey gerçekleşebilir. O birikmiş tepki orada ortaya çıkabilir. Çünkü Trump çok daha bodoslama giriyor son bir iki aydır. Şunu söyledi. Eğer Amerika'dan nefret ediyorsanız ve cihatçıysanız sizi ülkemizde istemiyoruz. Ülkemizden defolun dedi. Hamas destekçileri, ki bunları öğrencileri Hamas destekçileri diyor. Hamas destekçileri ülkeden atacağım dedi. İsrail'in savaşını destekleyeceğim dedi. Yani tamam Biden da yapıyor bunları ama Trump Yok çok daha sert birbirlerinden giriyor farkları. medya önünde. Ama şu tablo Hatta birinden daha kötü bile olabilir. şu tablo şunu gösteriyor. Kamala Harris'in İşte Trump düşmanlığıyla birleşirse Coşkun Hocam sorunun cevabı bir. Heh. Yani Trump düşmanlığı artı, çünkü bunlar burada toplananlar zaten genel olarak demokrat, liberal, hani solcu gençler ya da vatandaşlar. Bir de üstüne bunun Trump nefreti eklenirse daha da büyüyebilir bu işler Kasım'dan sonra. Onu bir kenara yazmış olalım şimdiden. ama Belki bakalım. şuradaki kalabalıkta şunu gösteriyor. Kamala Harris'in tuzağına düşmüşler. Oradan medet umuyorlar. İşte Filistin'le destek vesaire gibi bir hava sezinledim ben. Kamala Katılır senin mısın için bilmiyorum. uğraşıyoruz pankartı var zaten orada. We are Evet, şu an trying to help geçiyor. you Sana Kamala. yardım etmeye çalışıyoruz. Evet, Kamala. sana yardım etmeye çalışıyoruz.